Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz ünlü bir markaya ait çanta yapılışını paylaşacağım. Yapılışı gayet kolay. İlk baktığımızda birazcık akıl karıştırabiliyor ama kolaylıkla ilerleyerek yapabileceğimiz bir çanta. Ben kendi iplikte deneme yapmıştım. Çok ince geldiği için ipim, daha sonra raf iplik tercih ettim ama orta kalınlıkta bir kağıt ipliğiniz var ise kağıt iplik kullanarak da rahatlıkla yapabilirsiniz ya da raf iplik tercih edebilirsiniz. Elimde 2 adet ipliğim vardı. Gram olarak tam bilmiyorum çünkü elimde olan bir ipi değerlendirdim. O yüzden 2 yumağımın tamamını kullandım diyebilirim. Buradaki askıları nasıl yaptığımı videonun içerisinde gösteriyorum, bahsediyorum. Çantamızı bu şekilde bir başlangıç yapıyoruz. Devamında ilerliyoruz ve bu kısımların birleştirmesini yapıp en son tabanımızı da birleştirip çantamızı tamamlıyoruz. Şu anda astarlama yapmadım. Bence astarlama yaparsak daha kullanışlı bir çanta elde etmiş oluruz. İpime uygun 4 milim tığ kullandım. Yine videonun başlangıcında da aynı şekilde malzemelerimden bahsediyorum. Yapılışına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir, orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için raf iplik tercih ettim. Elimde olan bir rengi değerlendirmek istedim. Burada dilerseniz kağıt iplik de kullanabilirsiniz. Modeli incelediğimde kağıt iplik gibi de duruyordu. Raf iplik gibi duruyordu. İkisini de benzettiğim için elimde olan raf ipliği tercih ettim. İpime uygun 4 milim tığ kullanarak örgümün başlangıcını yapıyorum. Siz de ipinize uygun tığ numarasıyla başlangıcınızı yapabilirsiniz. Videonun sonunda yine ne kadar ip kullandığımdan da bahsediyorum. Şimdi ipimin ortasına tığımı yerleştirdim, döndürdüm. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Burada çantanın orijinalini incelemediğim için ben tamamıyla tahmini sayılar üzerine ilerledim. Modelimi kurdum. Siz gördüyseniz ya da sayabilme imkanınız varsa, birebir aynısını yapmak istiyorsanız daha büyük ya da daha küçük de yapabilirsiniz. Tercih meselesi. Ben sadece model anlatımı model nasıl ilerliyor ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Burada toplamda 134 tane zincir çekiyoruz. Toplamda 134 tane zincir çektim. 134 tane zincir çektikten sonra bakın buradaki birinci zincirden tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmek kaydırma yaparak sıramızı birleştiriyoruz. Bu şekilde bir halka oluşturduk. Çantamızın üst kısmından başlıyoruz. Bir bütün aynı devam edeceğiz. Alt kısmında o hani görmüş olduğu sık iğne birleştirme kısımlarını yaparak modeli kurmayı düşünüyorum. Şimdi burada birleştirdik. Bir tane zincir çektim. Hemen yandaki zincirin içerisinden şöyle tığımı geçirdim. Şu ipimi de tutuyorum aynı anda gizleyebilmek adına. Şöyle ipimi çektim. 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki zincire geldim. İpimi çektim. Tek seferde çekip sık iğne. Yandaki zincire geldim. Bir tane sık iğne. Bu şekilde her zincir içerisine bir tane sık iğne yaparak başlangıç noktama kadar dönerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Son zincirim içerisine bir tane sık iğne yaptım. Ve buradaki bakın ilk trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmek kaydırma yaparak sıramı birleştirdim. Şimdi burada tam tersi yönde devam edeceğiz. Örgümün diğer tarafına döndüm. İç tarafına döndük. Bir tane zincir çektim. Burada dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde iç kısmında her boşluğa bir tane sık iğne yaparak yine başlangıç noktamıza kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Buradaki son boşluğumun içerisinden de tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yapıyorum. İlk sık iğnenin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğim içerisinden geçirip ilmek kaydırmamı yaptım ve burada ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi diğer tarafa dönüyorum. Bakın dış kısmına bir tane zincir çektim. Hemen yanındaki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim.
sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda son boşluğumdan tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Ve buradaki birinci sık iğnenin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmek kaydırmamı yaparak sıramı tamamladım. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Ve bir tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. Ve bir tane sık iğnemi yaparak 4. sıramın başlangıcını yaptım. Devamında yine aynı şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde son boşluğumuza sık iğne yapıp ilmek kaydırma yapıyoruz ve bir tane zincir çekip örgümüzü döndürüyoruz. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar devam edip gelelim. Şimdi sıra sonunda bir tane boşluğum kaldı. Buradaki boşluğumdan tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım ve buradaki bakın ilk sık iğnenin tepesinden tığımı geçirip ilmek kaydırmamı yaparak sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün diğer tarafına, ön tarafına dönüyoruz. Burada toplamda 22 sıra boyunca gittim. Modeli de saydığımda 22 sıra boyunca gidilmişti. Bence yeterli genişliğe ulaştım. Ölçtüğümde yaklaşık 15 santim kadar bir örme işlemi yapmış olduk burada. Şimdi fark ettiyseniz ilmek belirleyiciler taktım. Çünkü buradan itibaren ayrımını yapacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi belli bir kısmı öreceğiz. Burada şöyle ayrım yaptım ben. Ortadaki bölümde 45 tane, bir tarafımda 44 tane sık iğnem var. Kenar bölümler için ise 23 sık iğne ayrım yaptım. Buradaki bağlantı noktamdan itibaren saydım. Şöyle kenar bölüm için bağlantı noktamızdan itibaren 23 tane kenar için, 23 tane diğer kenar için bir ayırma işlemi yaptım. Ortada ise bakın şöyle eşit. Ortada ise dediğim gibi bir tarafta 45 tane sık iğnem var. Bir tarafta ise 44 tane sık iğnem var. Şimdi siz de burada kendi sayınıza göre eşit bir ayarlama yapabilirsiniz. Ne kadar genişlikte olsun istiyorsanız tamamıyla göz kararı bir ayarlama yaptım. Şimdi örgümün ön tarafına döndüğümde bu tarafa doğru değil, buradan dönüş yapıp diğer tarafa doğru gideceğim için hiç modelimizin yönünde değiştirme yapmamamız gerekiyor. Diğer türlü bu görüntüyü elde edemeyebiliriz. Şimdi bir tane zincir çektim. Burası benim bakın ilmek belirleyici yok ama bir üst noktaya başlangıç noktam olduğu için buradan itibaren 23 tane ilmeğim kenar bölüm için olduğu için sadece kenar bölümün örme işlemini yapacağım şimdi. Bir zincir çektim. Dibindeki değil bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Burada 23 tane sık iğne devam edelim. Buradaki bir tane dönüş zincirim dahil. Onda bir tane sık iğne kabul ediyorum. Toplamda 23 tane sık iğne örme işlemi yaptım. Burada ben 23 diyorum ama kendi sayım üzerinden devam ediyorum. Sizin farklı bir sayı olabilir. Burası bizim kenar parçamız. Şimdi burada ilmek belirleyici olduğu noktaya kadar geldik. Örgümüzün diğer tarafına döndük. Devam etmiyoruz burada artık. Buradan itibaren 4 tane parça halinde devam etmemiz gerekiyor. Bir tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi sıra sonundaki son boşluğuma geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Bakın burada son boşluğumda sık iğne yaptığımızda zincir dahil saydığımda 22 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Bizim kaç tane sık iğnemiz vardı? 23 tane sık iğnemiz vardı. O yüzden buradaki bir tane zinciri de bir sık iğne kabul ettiğim için zincirin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip bir tane daha sık iğne yapıyorum ve sıra sonunda baktığımda başlangıçtan itibaren 23 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Şimdi yine bakın burada örgümün diğer tarafına döndüm. Bakın 2 sıra boyunca beraber gittik. Kenar parçamız için. Şöyle ilmeğimi döndürdüm. Bir tane zincir. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne şeklinde. Yine her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonundaki son boşluğumdan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yaptım.
Ve buradaki bir zincirin içerisinden de tığımı geçirip sık iğnemi yaparak yine sıra sonunda 23 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Örgümün diğer tarafına döndüm. Şimdi beraber 4. sıramıza başlıyoruz. Bir tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa gelip bir tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Şimdi parçamız bu şekilde devam ediyor. Bu bizim kenar parçamız. Sıra sonuna kadar bir arka tarafında bir ön tarafında devam ediyoruz. Sıra sonundaki zincire batma işlemi yapmayı unutmuyoruz mutlaka. Farklı bir sık iğne sayınız varsa mutlaka birkaç sıra boyunca elinizin alışması açısından sayarak devam ederseniz herhangi bir eksiltme, arttırma yapmadan modelinizi dümdüz devam ettirebilirsiniz. Şimdi buradaki parçamızı tamamladıktan sonra ön duvar parçamız için de beraber bir başlangıç yapalım. Devamında biz 4 tane parça yapacağız. Bakın ilmek belirleyicilerle ayırmış olduğum nokta. Burada ne demiştim? 45 tane ilmeğim var. Burada 45 tane ilmek başlangıcını yapacağım ve devam edeceğim. Ama tüm parçalar ayrı ayrı devam edecek. En son şuradan sık iğne tekniğini birleştirme yapacağız. Modeli incelediğimizde bu şekilde bir görüntü vardı. Biz de aynı görüntüyü elde edebilmek için 4 parça halinde örüp birleştirmesini yapacağız bu noktadan itibaren. Şimdi burada ben belli bir uzunluğa ulaşana kadar devam edip geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi buradaki kenar parçamı tamamladım. Toplamda 17 sıra boyunca gittim. Burada dilerseniz daha da uzun yapabilirsiniz. Daha sonrasında ön duvar parçamı da yaptım. Geldim bakın burada 40-45 tane sık iğne bırakmıştık. 45 tane sık iğneyle olan parçamı da tamamladım. Daha sonra diğer kenarda bakın bu şekilde şu anda 3 parça. 4. parçamızda beraber başlayalım. Hemen şuradan ipimi elime aldım. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım ve buradaki ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Şöyle. Çıkarmış olduğum boşluktan bakın arada herhangi bir boşluk atlamıyoruz. İlk boşluğundan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi sıra sonundaki son boşluğumdan da tığımı geçirdim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şöyle bir bakıyorum. Evet, son boşluğumuzdan. Daha sonra örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir çektim. Dibindeki değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirip bir tane sık iğne yaptım. Ve bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Başlamış olduğumuz kenar parçamızdan herhangi farklı bir işlem yapmıyoruz. Her zaman eşit bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Burada eksiltme veya arttırma yapmadan bakın şöyle bir görüntümüz oluşacak. 4 tane parça halinde tamamlayıp geliyorum. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi 4 tane parçamı tamamlayıp geldim. Bakın 1, arkadaki parçam 2, 3 ve 4 tane parçamızı bu şekilde tamamladık. Çantamızın ağız kısmı burası, taban kısmı burası. Şimdi buradan sonra taban başlangıcı yapıyoruz. Taban başlangıcını nasıl yapıyorum? Buradaki sık iğne sayısı sizin taban uzunluğunuz. Burada bende 45 tane sık iğne vardı biliyorsunuz. Siz farklı bir sayıda yapıyorsanız dediğim gibi burada kaç tane sık iğne var ise o kadar zincir çekerek başlangıç yapacaksınız. Taban genişliğiniz ise buradaki sık iğne sayısı. Burada da 23 tane sık iğnemiz vardı. 23 sıra boyunca gideceğiz. Yani 45 sıradan 45 tane sık iğneden başlıyoruz. 23 sıra boyunca sık iğne giderek tabanımızı tamamlayacağız. Daha sonra beraber sık iğne tekniğiyle birleştirme işlemi yapacağız. Şimdi beraber bir başlangıç yapalım. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Döndürdüm. Bir tane zincirimi çektim. Ve burada 44 tane zincir çekiyorum. Toplamda 44 tane zincirimi çektim. Son zinciri parmağımızla tutuyoruz. Üzerine bir tane zincir çektim. Ve 44. zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. Sıra sonundaki dönüş zincirimizde saydığımız için sıra sonunda 45 tane sık iğneye ulaşmış olacağız. Yandaki zincirden şöyle tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğne. Yandaki zincire geldim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Ve bu şekilde her zincire bir tane sık iğne yaparak
devam ediyoruz. Sıra sonundaki son zincirin içerisinden de tığımı geçirip bir tane sık iğne yapıyorum. Ve 45 tane sık iğneye ulaşmış olduk sıra sonunda. Şimdi ikinci sıra için örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonundaki son boşluğuma bir tane sık iğne yaptım. Burada sıra sonundaki bir tane zincirimizin içerisinden de tığımızı geçirip bir tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Mutlaka sıra sonundaki zincire batma işlemi yapıyoruz. Diğer türlü eksiltme yapacağımız için taban yapısı bozulacaktır. Bir tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne ve bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi başlangıçta bahsetmiştim. Burada yan şerit parçanız kaç tane sık iğneden oluşuyorsa, şu kısmı saydığımızda kaç tane sık iğneden oluşuyorsa o kadar sıra boyunca gidip geliyoruz. Buradaki parçamı tamamladım, geldim. Size bahsettiğim gibi 23 sıra boyunca gittim. 23 sıra diyorum ama ne demiştik? Siz kendi sayınıza göre ilerlemeniz gerekiyor. Şimdi buradaki ölçümü hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bu şekilde ölçtüğümde 15 santim ve bu şekilde ölçtüğümüzde ise 29 santim kadar bir örme işlemi yapmış oldum. Şimdi sıra geldi birleştirme işlemine. Birleştirme işlemini modeli incelediğimiz sık iğne tekniğiyle yapılmıştı. Ama siz modelle birebir aynı gitmek istemezseniz, burada sık iğne tekniği sizi zorluyorsa ilmek kaydırma ya da iğne yardımıyla dikerek de sabitleme yapabilirsiniz. Ama mutlaka buradaki modelin kendini gösterebilmesi için sık iğne tekniğiyle birleştirme yapmamız gerekiyor. Öncelikle buradaki parçamızın birleştirmesini yapalım. Buradaki açıklıklar kapanacak. Daha sonra taban birleştirmesini yapıyoruz. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Şimdi buradaki en üstteki sık iğne boşluğumdan, bakın şöyle göstermek istiyorum yakından. En üstteki sık iğne boşluğumdan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Daha sonrasında şimdi şöyle ipimi tutuyorum. Buradaki en üstteki sık iğne boşluğumdan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Sık iğne. Bakın her sık iğne boşluğundan hem önden hem arkadan tığımı geçiriyorum ve tek seferde çekerek sık iğne yapıyorum. Şu ipimi de aynı anda gizliyorum. Sıra kaydırma yapmamamız gerekiyor modelimizin kaymaması için. Bakın bu şekilde. Şöyle son boşluğa kadar beraber devam edelim. Şimdi burada şu son boşluğumdan da şöyle tığımı geçirip bir tane sık iğne yapıyorum ve bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz.
taban bölümünü ayrı bir bütün halinde birleştirme yapmak istiyorum. Bakın bu şekilde birleştirmesini yapmış olduk. Şimdi sıra geliyor buradaki açıklığımıza. Hemen şöyle ipimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım ve buradaki şöyle parçamı birleştiriyorum. Bakın hemen şu üstteki sık iğnenin boşluğundan şöyle ipimi tuttum. Boşluğundan tığımı geçirdim. İpimi çektim ve sık iğnemi yaptım. Daha sonrasında yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne yaptım ve bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Herhangi farklı bir işlem yok. Burada da sıra sonuna kadar devam ediyorum. Daha sonra arkada 2 tane boşluğumuz var. Onları da aynı şekilde kapatıp gelelim. Size bahsettiğim gibi 4 tane köşe birleştirmemi de kenar birleştirmemi de tamamladım. Geldim bakın arkası da bu şekilde. Şimdi sıra geldi taban birleştirmesine. Taban birleştirmesi için de yine aynı şekilde sık iğneler yaparak birleştirme yapacağız. Şöyle tabanımı yerleştiriyorum. Aynı zamanda buradaki iplerimizi de iç kısmında gizleme yaparak devam edebiliriz. Şöyle içeriye çekelim hemen. Tamam. Bir tane zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Ve buradaki en üstteki sık iğneden şöyle öncelikle yerleştirme yapalım. Uzun kenar birleştirmesini yapmak istiyorum ilk başlangıçta. Buradaki sık iğneden şöyle tığımı geçirdim. İpimi tuttum üzerinde. Karşılık gelen sık iğneden de tığımı geçirdim. İpimi çektim ve tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Şöyle yerleştirdim. Şimdi yandaki sık iğnenin tepesinden tığımı geçirdim. Karşılık gelen noktadan ipimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki sık iğnenin tepesine geldim. Karşılık gelen noktadan ipimi tek seferde çekip sık iğne. Bakın her sık iğnenin tepesinden karşılıklı tığımızı geçirip sık iğnemizi yapıyoruz. Ve belli bir süre boyunca ilerledikten sonra buradaki gizlemekte olduğumuz ipimizi şöyle keselim. Daha sonrasında yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın görüntümüz bu şekilde. Şimdi buradan başlangıç yaptım. Buradaki köşeye kadar kaydırma yapmadan eşit bir şekilde birleştirmeye devam ediyoruz. Daha sonrasında buradaki bakın şöyle kenara dönüş yapıyoruz ve burada da yine her boşlukta her sık iğneye birleştirme yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde ta ki başlangıç noktamıza kadar devam ediyor. Sıra sonundaki son boşluğuma kadar geldim. Buradaki ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepesinden tığımı geçirdim. İlmek kaydırma yaparak sıramı birleştiriyorum. Ve bir tane zincir çektim. İpimi bir tık uzun kesip iç kısmına çekerek gizliyoruz. Ve burada artık tüm birleştirme işlemimizi ve çantamızın örme işlemini de tamamlamış olduk. Hemen sizlere şöyle görüntümüzü göstermek istiyorum. Gayet güzel oldu. Ayrıntılı bir şekilde de videonun başlangıcında paylaşıyorum sizlerle. Şimdi sıra geliyor askıya. Askıyı nasıl yapacağım? Bakın henüz bu şekilde aldığım şekliyle sizlerle paylaşmak istedim. Daha sonra bana sorduğunuzda çünkü yardımcı olamayabiliyorum. İnce bir askı bulmam gerekiyordu. Birebir aynı askıyı bulamadığım için ben kendim yapmayı tercih ettim. Bu şekilde askılar satılıyor biliyorsunuz. Rengi de ipime uygun bir renk tercih ettim. Taba rengi tercih ettim. Bu şekilde bir tane askı aldım. Bakın bunu iki parça halinde kısa askı olarak kullanmayı düşünüyorum. Şu şekilde kısa askıya bunu sabitleyeceğim.
Şöyle açıyoruz. Bakın şu kısmı çıkardığınızda dümdüz uzun bir askı elde etmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi bunu ikiye bölüp bu kısma içten şöyle dikerek sabitleyeceğiz. Daha sonrasında uzun askı için 2 tane askı bulunuyor modelimizde. Bu şekilde yine aynı renk tonunda uzun askı tercih ettim. Bu da çok kalın olsun istemediğim için bu şekilde yine orta kalınlıkta bir askı tercih ettim. Dilerseniz bunun boyu çok uzun gelirse kesebilirsiniz. Ya da bu şekilde sabitleyerek de kullanılabilir. Şimdi ben askı sabitlemeyi göstermeyeceğim. Normal bir dikiş yaparak iç kısmından sabitlemeyi düşünüyorum. Dilerseniz dikiş makinesiyle de sabitleme yapabilirsiniz ya da siz de dikerek sabitleme yapabilirsiniz. Şimdi çantamı bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Askıların sabitleme işlemini tamamladım, geldim. Bence gayet güzel, kullanışlı, orta boyutta, hatta büyük bir çanta yapmış olduk beraber. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.